Arkadaşlar önümde çeşitli içecekler var. Siz de bunları okuyabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Elma suyu, şalgam, limon suyu, sanırım süt, enerji içeceği, ayran, soda ve portakal suyu. Burada da gizli bir içecek var. Onun ne olduğunu söylemeyeceğim. Burada da gördüğünüz gibi sodyum hidroksit var. 0,1 molar NaOH. Sodyum hidroksit. Bunlar günlük hayatta kullandığımız içecekler. Biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bunların asitlik derecesini, hangisi daha asitli öğrenmeye çalışacağız. Mesela portakal suyu ile ilgili hep denir. Portakal suyunu böyle direkt içmeyin. Pipetle için, asidik olduğu için diş minelerinize deliyor diye. Bakalım bugün göreceğiz. O asidik mi değil mi? Asidikse ne kadar asidik, bunları birlikte öğreneceğiz. Acayip eğlenceli, keyifli bir deneyle karşınızdayım. Az evvel malzemeleri saydım aslında ama gelin tekrardan sayalım malzemeler. Elma suyu, şalgam, limon suyu, süt, enerji içeceği, ayran, soda, portakal suyu, pH belirtici, 0,1 molar sodyum hidroksit. Biliyorsunuz bir çözeltinin asit ve baz olup olmadığını biz belirteçlerle belirliyoruz. Hep deriz turnusol kağıdı, turnusol kağıdı. Burada bir tık gelişmiş bir asit baz belirtecim var. Bu parça kağıtları çıkartıyorum. Çözeltilerimin içerisine daldırıyorum ve dönüştükleri renge göre geliyorum burada eşliyorum. Bu aslında universal, yani dünya çapında kabul görmüş bir asit baz belirteci rakamları diyelim. Asit bazlar 0-14 arasında rakamlar olarak sıralanır. 1'den 6'ya kadar asit, 8'den 14'e kadar bazik. 7 ne? Nötr. Ne asit ne baz. 1909 yılında Søren Peder Lauritz Sorensen pH meselesini ortaya koymuş arkadaşlar. pH ne? Potansiyel hidrojen demek. Hidrojen ve hidroksit. Bizim aslında asit mi baz mı olduğunu belirten iki tane maddemiz bu. 0,6 asidik dedik. Bunda hidrojen daha fazla demek. 8-14 arası bazik. Bunda da hidroksit daha fazla demek. pH belirtici de bu işte. Potansiyel hidrojen. Hidrojen ne kadar var? Mesele bu. Peki soru. Asit ve baz birleşti. Tepkimeye girdi. Ne olur? Asit ve bazlar birleştiği zaman açığa su ve tuz çıkar. Şimdi size kağıdın nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu sodyum hidroksit orada boşu boşuna durmuyor arkadaşlar. Sodyum hidroksit bizim kimyasal bir maddemiz. Şimdi ben bunu içine batıracağım. Şimdi sodyum hidroksit çözeltisine batırıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Renkler bir hale dönüştü. Bir çeşit geldi. Şimdi döndüm bakıyorum. Şurada 7 ile 14 arasında nereye tekabül ediyor? Ahanda şaşıracaksınız. 13'e tekabül ediyor. İşte arkadaşlar ne diyor? Sodyum hidroksit çözeltisi 13 değerine sahip. 8 ile 14 arası neydi? Bazik. Ne oldu? 13. dereceden bazik olduğunu anlamış olduk. Onun yanına şöyle kartımı koyayım. Şimdi burada bir de molarite meselesi var arkadaşlar. 0,1 molar bu. Bakın NaOH 0,1 molar. 0,01 olsa bu oran değişir. 13 olmaz, 12 olur. O yüzden 0,1 molarlık bir çözelti olduğunu da hesaba katmayı unutmayın. Elma suyuna bakıyoruz. Amasya elması. Bakalım. Bakıyorum hemen şöyle. Mavi, sarı, daha açık sarı ve turuncu. Turuncu, altta turuncu olan bir tek 4 numara var arkadaşlar. Yani elma suyu asidik çıktı. Vallahi asidik çıktı arkadaşlar. Şöyle elma suyunun şeyini şuraya bırakayım. Elma suyu 4 numara. Devam ediyoruz. Şalgama geldim. Şimdi şalgamın rengi çok baskın bir renk. Yani şalgam bu kağıt üzerinde bir renk bırakacaktır. Çünkü bayağı güçlü bir renk. Tam buradaki şeyleri yakalayamayabiliriz ama en azından şunu görebiliriz. Bakın şimdi bazik dünyada alt taraf yeşil ve lacivert. Yani en azından en alttaki renge bakarak asit mi baz mı kavrayabiliriz. Buradaki renkler daha alacabulaca. Yani eğer lacivert, mavi falan çıkmazsa asidik diyeceğiz. O yüzden öyle bir bakış açısıyla izleyelim bu sefer. Bayağı bir kırmızı görsel yakaladık. Bu da yani sanırım 2 gibi. En alttaki renge bakın. 2 gibi. Bazik olmadığı kesin. Güçlü bir asit olduğu da kesin arkadaşlar. Güçlü bir asit. Yani öyle sıradan bir asit değil. O yüzden şalgam da
düşündürdü. Evet, şimdi limon. Limon bizim hepimizin bildiği bir şey. Asidik. Buyurun. Gördüğünüz gibi. Zaten renk kendini hemen belli etti hocam. Bakın. Burada güzel anlaşılıyor. 3. Şimdi süt. Ya süt. Beni üzme. Baktık. Hoppa. Ben buna alttaki renkten dolayı 7 diyeceğim ya. 6-7 arası. Yani süt nötre yakın. Enerji içeceği. Çok merak ettiğim. Bakın burada en çok merak ettiğim şey enerji içeceği. Acaba enerji içeceği nasıl? O yüzden onu sonraya bırakacağım. Devam ediyorum. Ayran. Hoppa. Süte yakın bir şey olmasını bekliyorum. Süte yakın turuncu. Alt tarafı turuncu geldi arkadaşlar. Mavi, sarı. Vallahi bir şey diyeyim mi? Daha asidik. 4 numara. Gerçekten asidik. Süte yakın çünkü mayalanmış. Burada arkadaşlar bakteriler falan filan ortalığı bir karıştırmışlar yani, ben size söyleyeyim. 4 diyorum hocam. Soda. Bak ben asidim diye bağırıyor hocam. Bir şey diyeyim mi? Şalgam kadar asidik değil, biliyor musunuz? Bak. Soda, hatta baz ya. Neredeyse baz. Yani 8, yani 7 değil 6. 6-7 arası diyorum ben. Bakın şurada. Şöyle. Yanına koyayım. Sanki buralar asidik. Ve geldik. Benim için en şaibesizlerden biri. Portakal suyu. Asidik olduğu konusunda çok fazla yorum okuduğumuz ve gerçekten de öyle olan, kendisi 4 numara civarında bir asit. Dostlar şöyle bayağı tam da üstüne gelmiş. Geldik benim için çok merak ettiğim enerji içeceği. Uf. Hocam yanıyor. Yanıyorlar. Yaklaşık 2-3 arası diyebiliriz. Şimdi bakın, bir deneyin başından beri burada. Burada beni bekleyen bir dost var. Bu ne biliyor musunuz? Anasının ak sütü gibi. Saf su. Bakalım, ben pH'ını biliyorum. Ama öyle mi göreceğiz? Arkadaşlar, İşte nasıl nötr olunur, size onu göstereyim. Yedi. Saf su nötrdür arkadaşlar. Ve işin ilginci içilmez. Asidik içecek dediğimiz zaman bizi bir korkutuyor. Fakat bakın şu bazik. Bunu içebilir misiniz? Demek ki bu işin iyisi kötüsü asit veya baz olduğuna göre belirlenmiyor. Çok asitli içecekler, gazlı içecekler, bunlardan uzak durun denmesinin altında başka sebepler de var. Sadece asit oranlarıyla alakalı bir şey değil. Örnek veriyorum, gazlı içeceklerin birçoğunda şeker oranları çok yüksek arkadaşlar. Koruyucular var, renklendiriciler var. Biz burada aslında deney yaparken işte işin her tarafını anlatmaya çalışıyoruz. Meseleler her zaman tek boyutlu değildir. Hayatta da böyledir. Burada da aslında çok çarpıcı bir örnekle bunu anlamış olduk. Yine de siz dikkat edin. Ne içtiğinize dikkat edin. Su için. Suda sıkıntı yok. Ya oldu da asitli bir mideyle karşı karşıyayız. Sadece asitli içeceklerle de değil. Mesela çok yüksek kalorili yiyecekler falan da bazen midenin pH'ını bozar. Hamburger vesaire yediğiniz zaman asidik bir mideye kavuşabilirsiniz çok hızlıca. Yağlı yiyecekler özellikle. Yoğurt yedirirler. Çünkü pH'ı dengeliyor. Karbonat mesela, midesi yananlar böyle evlerde karbonatlı su yaparlardı böyle. O da baziktir. Midenin asidik dengesini değiştirir. Peki çok asitli içecekler içiyoruz. Kan pH'ımızı değiştirebilir miyiz? Arkadaşlar, kanın pH'ı öyle sizin içtiğiniz kolayla falan değişmez. Ama midenizi yakar. Çünkü kanın pH'ı birçok vücut faktörleri tarafından korunuyor. Yani böyle basit bir şey değil arkadaşlar. Kanımızda karbondioksit miktarı arttıkça kan asidikleşiyor. Ve vücut bunu dengelemek için ne yapıyor? Nefes alıp vermesini hızlandırıyor. Karbondioksit atmaya çalışıyor ki kanın asidik oranını düşürebilsin. Kanda tampon çözeltiler var arkadaşlar. Yani pH'ın öyle çok oynamasına müsaade etmiyorlar. 7.35 ile 7.45 arasında kanın pH değeri. O aralarda gider gelir. pH bu kadar kritik bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla ne yediğinize, ne içtiğinize, hangi ortamlarda bulunduğunuza çok dikkat edin. Ve geldik son dönemde çok fazla haberlerde gördüğüm bir meseleye. Toprağın bize verdiklerinde. Toprağın biliyorsunuz verimi devamlı olarak bozuluyor. Çünkü biz
kirletiyoruz arkadaşlar. Toprağın da tabii ki bir asidik dengesi var ve bitkiler, sebzeler bazıları asidik toprağı severken bazıları baziyi seviyor. Mesela açelya ve yaban mersini daha düşük pH değerini isterken lavanta, kekik ve bazı sebzeler daha yüksek pH değerlerinde daha iyi büyür. Ve fakat totaline bakacak olursak işin, toprağı korumalıyız. Canımız pahasına. Çok kritik. Topraktan geldik toprağa gideceğiz dediğimiz bir yerde nasıl oluyor da ona bu kadar kötü davranabiliyoruz? Gerçekten akıl sır ermiyor. Neyse ki BASF bu konuda da bize yardımcı. İdeal pH aralığını belirlemek ve bunu korumak sağlıklı bitkiler ve bol ürün elde etmek için önemli. Yani aslında toprak önemli. Hem de çok önemli arkadaşlar. Çünkü gıda üretimimizin temeli olan sağlıklı toprak sürdürülebilir tarım için vazgeçilmezdir. Daha fazla su depolar, atmosferden daha çok karbon tutar ve bitkilere daha fazla besin sağlar. Mutlu, sağlıklı bir geleceği toprağa iyi bakarak sağlayabiliriz. Bunun farkında olan BASF sağ olsun 110 yılı aşkın süredir tohumlar, bitki koruma ürünleri, dijital araçlar ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını birleştirerek çiftçiler, üreticiler ve diğer paydaşları için en iyi sonuçları sunmaya yardımcı oluyor. Ekipleri laboratuvar, tarla, ofis ve üretim alanlarında tarım ile sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için elinden geleni yapıyor. Yine BASF'den öğrendiğim çok ilginç bir bilgi var arkadaşlar. Sağlıklı bir toprağın bir çay kaşığı kadar miktarında dünyadaki insan sayısından daha fazla canlı yaşıyormuş. Dünyada 8.1 milyar civarında insan var şu anda. İnsanoğlunun ne kadar küçük bir varlık olduğunu da gösteriyor bu. Doğanın ne kadar güçlü olduğunu da. Meseleyi kavradıysak soruyu soruyorum. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bir sıvının asidik olduğunu gösterir? A. pH değerinin 7'den küçük olması. B. Fenolftaleinin pembe renge dönmesi. Doğru cevabı bulacağınızdan eminim sevgili dostlar. Videonun altına yorum olarak yazmayı da unutmayın. Haftaya yepyeni bir konuda, yepyeni bir deneyde görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşça kalın.